Evet, bugün bir tane fön makinesi var. Tamir edeceğiz, etmeye çalışacağız. Arızasının tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz ama şöyle bir ses yapıyor. Hemen bir takalım. Değişik bir ses çıkartıyor. Tam olarak anlamadım. Devirleri de yok. Mesela 1'e getiriyorum, yok. 3'te sadece var. Isıtıyor da ısıtmıyor, arası bir koku da yapıyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi söküp bakacağız. Bunların şu kapakları çıkıyor. Evet. Başlayalım sökmeye. Zaten 3 tane vidası oluyor. Şu üstten geçmeli oluyorlar. Bu da umarım öyledir. Bazıları çok kaliteli oluyor ama bazıları çok kalitesiz oluyor. Bakalım bu nasıl bir şey çıkacak. Bir yanık kokusu gibi bir şey var ama bakalım. Evet, görüldüğü üzere bayağı tozlu. Buna ben şimdi bir hava tutacağım. Hava tuttuktan sonra tekrar bir bakacağız. Evet, havamızı tuttuk. Şimdi motoru dışarı alalım. Şuradaki 2 tane vidasını da sökelim. Evet, buradan çıkan vidalar daha kısa. O yüzden farklı bir yere koyarsak takarken sıkıntı olmaz. Şimdi motoru alıyoruz. Aldık dışarıya motoru. Bakıyoruz şu an kömürleri ve bir tanesininki azalmış ama hani gene de idare eder gibi duruyor. Büyüteçle bakalım. Yok, bitmemiş, daha var. Devam eder o. Evet. Şimdi rezistansını da alacağız dışarı. Şurayı bir kurtaralım. Zaten sıkıntılı olan yer burası. Bunun dağılma ihtimali oluyor genelde. Evet, bunu da aldık. Evet, bu dağılacak gibi değil. Bu sağlanmış. Sonra şuradan kablolarını da kurtaracağız. Evet. Evet, ben sorunu gördüm. Siz de görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Ama öyle değil. Bence görmemişsinizdir. Şimdi şurada bir tane diyot olması lazım. Ama diyotun kendisi ortada yok. Patlamış. Evet, burada bir tane diyot olması gerekiyor. Bu patlamış, arasında da bir tane boşluk var. Buraya bir tane doğru ve düzgün bir diyot koymamız gerekiyor. Buradaki diyotun amacı akımı ileriye gönderip geriye gelmemesini sağlıyor. Muhtemelen biz 3. kademede açtığımızda sesin değişik gelmesinin nedeni o. Şimdi biz buraya bir tane diyot bulalım. Evet, diyotumuzu bulduk. Bir tane power supply'dan çözdük. FR 302B akımın giriş yeri, çıkış yeri. Testini de yapalım. Eksi kutup, artı kutup. Aa, çalışmıyor. Şaka şaka.
Gördüğünüz gibi akım buradan geçip buradan çıkıyor. Ama akımı üstten verdiğimizde geçmiyor. Bizim istediğimiz şey bu. Diyotumuz çalışıyor. Şu aralar olmuş olması gerekiyor. Evet. Bu. Şimdi şu eski diyotun bacaklarını keseceğim. Şimdi bunu buraya sabitleyeceğiz. Nasıl yapacağız? Yani buna yapacak bir şey yok. Lehim atacağız. Olmaz ama mecbur olmak zorunda. Şu an başka alternatifimiz yok. Çünkü buralar biliyorsunuz çok hassas oluyor. O yüzden lehim atacağız. Ama genelde bir şey olmuyor ya. Evet. Biraz soğusun. Tamam. Evet, güzel. Sağlam oldu. Şu an bunu böyle denememiz gerekiyor. Deneyebilmemiz için de toplamamız gerekiyor. Hemen bir toplayalım. Bakalım başka bir sorunu var mıymış? Aynı şekilde bütün kanallarından geçiriyoruz. Motorun şu araları genelde kömür tozuyla doluyor. Dolduğunda da dengesiz çalışma yapabiliyor. Sökmüşken buraları da bir hava tutarsanız daha sağlıklı olur. Ben demin tuttuğum için şu an tutmuyorum. Aralarını da kontrol ettim. Herhangi bir sorun yok. Tekrardan oturtacağız. Şu şekilde. Şuralarını güzelce içine, şurası görünüyor mu? Şu şekilde oturtuyoruz. Çok gergin olmayıp ve şaseye değmemesi gerekiyor. Çünkü ısınıyor bu parçalar. Isınınca da bu kablolar her ne kadar yanmaz deseler de yanıyor. Yanıp kopma ihtimali olabiliyor. Tamamdır. Şimdi şu iki vida motorun bu şekilde takıyoruz.
sökmesi, takması, toplaması basit olduğu için ben şimdi toplayarak denemek istiyorum. Tahminimde olduğunu düşünüyorum. O yüzden biraz toplayıp hemen bakalım. Evet. Şu şekilde. Şuradan şöyle. Evet. Şimdi deneyelim. Evet, o sesi yapması normal. Birinci kademede ben onun neden yaptığını biliyorum. Ona birazdan bakacağım. Birinci kademede çalışmıyordu. Şimdi çalışıyor. İkinci kademe de var artık. Şu an sadece soğuk üfleme modunda. Evet. Birinci kademeyi aldık. Sıcak geldi. İkinci kademeyi aldık. Sıcak geldi. Gayet güzel. Herhangi bir sorun yok. Şu an tekrar kapattık. Artık o sesi de yapmıyor. Neden yaptığını ben biliyorum. Tozdan, pisten, araları kömür tozundan dolayı. Zaten çalışırken her yere toz üfledi. Artık yapmıyor. Evet, bitti. Bu kadar. Hazır. Birinci kademe, ikinci kademe de çalışıyor. Her kombinasyonda çalışıyor. Bir sorun yok. Evet. Cihazımız bitti. Hazır. Sahibine hayırlı uğurlu olsun. Bir bu kadar daha sene kullanacağından eminim. Merhaba. Ön makinesi var. Böyle küçücük bir şey. Şimdi bundan böyle enteresan bir ses geliyor. Üflemiyor ama ısınıyor. Fanı dönmüyor galiba. Ya da başka bir sorunu var. Bilmiyorum. Bir söküp bakacağız. Şu etiketini bir kaldıralım. Evet, bu kaldırınca zaten açıldı. Tamamdır. Burada sadece bir tane düğme var. Burada da bir tane diyot var. Evet, üst kapağı da galiba geçmeli derken buradan bir parça düştü. Burada sanırım buranın da. Neyse bakarız ona en son. Şunu bir açalım. Açtık. Plastik parçaları var. Evet, kabloları çok ince. Oyuncak gibi adeta. Pervane sadece çıkmış. Pervaneyi takacağız. Ama bu gene çıkabilir. O yüzden bunu yapıştırıp oturtalım. Çok da büyük bir arızası yokmuş. Şöyle. Şurada görüyorsunuz. Buraya bir tane yapıştırıcı süreceğim. Yapıştırıcıyla beraber oturtacağım buraya. Buraya geçmeli olduğu için ve bu da buradan çıkmış. Çıktığı için de o sesi
yapıp ısınıp pervanesi dönmüyormuş. Allah'tan fazla zorlamayıp bize getirmişler. Hemen şimdi yapıştıralım. Evet. Şuraya şöyle birazcık sürsek yeterli. Bir daha da çıkmaz zaten. İşte bu kadar. Şimdi dengeli bir şekilde kırmadan, biraz hassas bir plastiği var. Bunu içine oturtacağız. Biraz kuvvet uyguluyorum. Evet, oturdu. Şimdi bunu düzgün bir şekilde toplayacağız. Evet. Bunun işlemi bu kadar. Bakalım, hemen bir deneyelim. Çalışacak mı? Evet, düğmeler tamam. Gayet güzel. Hemen takıp deneyelim. Evet, çalıştıralım şimdi. Evet, üflüyor. Gayet güzel. Şöyle. Bayağı da kuvvetliymiş üflemesi. Evet, bu kadar. Biraz çalışsın. Gayet güzel. Gayet güzel çalışıyor. Bunun da sorunu bitti.